Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içinizi ısıtacak çok harika bir çorba hazırladım. Tavuk suyuyla yapmış olduğum bu tarhana çorbasının içerisine tavuk parçaları koydum. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oldu. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz çorbanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarhanamızı ilk olarak ıslatmakla başlıyoruz. 5 yemek kaşığı tarhanayı kasenin içerisine koydum. Üzerine 1 su bardağı suyu ekliyorum. Eklemiş olduğum su oda sıcaklığında. Daha sonra şöyle bir karıştırıyorum. Çorbanın diğer malzemelerini hazırlayıncaya kadar tarhana bu şekilde ıslatılacak. Böylelikle daha özlü bir tarhana elde etmiş olacağız. Tarifimde yarım göğüs eti kullandım. Tencerenin içerisine göğüs etini koyuyorum. İçerisine 8 su bardağı tavuk suyunu ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Ocağımızın altı yüksek ateşte duracak. 2 çay kaşığı tuzu ekledikten sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyoruz. Tavuk kaynamaya başladıktan sonra üzerine biriken köpükleri temizliyoruz. Bu suyu çorbamızda kullanacağız. O yüzden sizler de olabildiğince üzerine biriken köpükleri alın. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Tavuk göğsü iyice pişinceye kadar bu şekilde bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda tenceremin kapağını açıyorum. Tavuk göğsünü kontrol ediyorum. Yeterince pişmiş, soğuması için kenara alıyorum. Suyun içerisinden çıkartıp soğutmuş olduğumuz tavuk göğsünü küçük küçük parçalar halinde didikliyoruz. Bunu da kenara alıyoruz. Tencerenin içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. İsterseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz, hiç fark etmez. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tereyağını da ekliyorum. Ocağın altını hala açmadım. İçerisine 2 diş sarımsağı rendeliyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Sarımsağı rendeledikten sonra ocağımızın altını açıyoruz. Sadece tereyağı eriyinceye kadar sarımsakları kavuruyoruz. Sizler de bu şekilde yaparsanız sarımsaklarınız yanmaz. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekliyorum. Koymuş olduğum salçaları güzelce kavuruyorum. Sizler de salçalı yemek yaptığınız zaman salçanızı şöyle bir mutlaka kavurun. Böylelikle salçanın ekşi tadını gidermiş olursunuz. Salçayı güzelce kavurduktan sonra içerisine 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuzu ekliyorum. Baharatları da güzelce karıştırıyorum. Tavuğu haşlarken kullanmış olduğumuz suyun içerisine tuz koymuştuk. O yüzden tuzumuzu biraz az kullanıyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ıslatmış olduğumuz tarhanayı tencerenin içerisine boşaltıyoruz. 1 dakika boyunca tarhanayı kavuruyoruz. Bu aşamada tarhananızı fazla kavurmayın. Aksi halde topaklanma olur. Diğer taraftan da tavuk suyumuzu kaynatıyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz.
Taranımızı yeterince kavurduk. Kaynatmış olduğumuz suyu içerisine boşaltıyoruz. 5 yemek kaşığı tarananın içerisine 8 su bardağı tavuk suyunu döküyoruz. Bu tarhana çorbasının tarifinde kullanmış olduğum malzemeler tam ölçüdür. Sizler de bunlara uyarsanız gerçekten lezzetli çorba elde edersiniz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Tavuğun suyunu koyduktan sonra çırpıcı yardımıyla kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Bu aşamada kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Çorbanız kaynayıncaya kadar karıştırın. Aksi halde topaklanma olur. Çorbamız kaynamaya başladı. 10 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyoruz. Arada bir de mutlaka karıştırıyoruz. 10 dakikanın sonunda didiklemiş olduğum tavuk göğsünü ekliyorum. Tavuk göğsünü ekler eklemez tekrar karıştırarak kaynatıyoruz. Bu şekilde de 5 dakika boyunca çorbamızı kaynatacağız. Çorbamız tekrar kaynamaya başladı. Ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tavuk göğsünü koyduktan sonra 5 dakika daha kaynattık. Çorbamız hazır. Hala sıcakken servis edeceğiz. Sizlere bir de bu güzel çorbanın dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten tam kıvamında ve çok güzel oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Çorbayı kaseye koyduktan sonra üzerine biraz kuru nane serpiştiriyorum. Daha sonra tam ortasına bir dal yeşil nane koyuyorum. Lezzetine doyamayacağınız, bir kasenin yetmeyeceği, içinizi ısıtacak gerçekten çok güzel çorba hazırladım. Bu leziz çorbayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.